Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda eğer uygun fiyatlı, aldığımda da uzun yıllar kullanabileceğim gerçekten sağlam bir tablet istiyorum fakat bütçeyi de çok zorlamayayım diyorsan, bu noktada en mantıklı aralık yani 10.000 ile 20.000 bandındaki en iyi tabletlere yakından bakacağız. Baştan belirteyim, her zamanki gibi benim almayacağım, önermediğim hiçbir tablet bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Fakat tablet alırken nereden aldığımız ve satıcılar önemli. Bu tabletlerin hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve sizce bu seri daha yüksek bütçeler içinde gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi 10.000 TL'ye alınabilecek en ucuz tabletimize başlayalım. PocoPad ve Redmi Pad'i görüyoruz. 12.1 inç Full HD Plus 249 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve 120 Hz tazeleme ile de birlikte geliyor. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı fiyatını oranla da düşündüğümde hiç fena değil ve bu ekran DCI-P3 renk uzayı ve Dolby Vision gibi üst düzey teknolojilerle de beraber geliyor. Ayrıyeten 600 nit maksimum parlaklığa sahip. Ekran yönünde dolu dolu bir cihaz. Donanım tarafında Snapdragon'ın orta segmentteki en başarılı işlemcilerinden yani 7S Gen 2'yi görüyoruz. 8 GB RAM, 256 GB depolama bu sisteme eşlik ediyor. Oyunlarda da düşük orta grafiklerde 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. 10.000 mAh batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteğine sahip ve kutu içeriğinden bu adaptör de çıkıyor. Ayrıca bu tabletin Redmi Pad versiyonu da var. İkinci sırada yine bu bütçelerde klavyeli kılıfıyla gelen kaliteli ekranı, sağlam bataryasıyla bu fiyatlardaki en mantıklı tablet kesinlikle HonorPad 9. 12.1 inç QHD Plus 120 Hz bir tazeleme burada kullanılmış ve burada yansımasız mat bir kaplamanın olduğunu da söyleyeyim. 500 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı gayet dengeli ve bu fiyat bandında en kaliteli ekranın HonorPad 9'da olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Ve 120 Hz tazeleme de önemli bir artı. Tableti kullanırken çok daha akıcı hissettiriyor. Donanımda Snapdragon 6 Gen 1'i görüyoruz. 8 GB RAM, 256 GB depolama ile beraber geliyor. Oyunlarda düşük orta grafik arasında 60 FPS'i rahat veriyor. Günlük kullanımda arayüzde, menüde birden fazla uygulama açtığımızda da herhangi bir kasma, donma sorunu yaşatmıyor. Fiyatına oranla genel deneyimiyle gayet yeterli bir işlemci. Malzeme kalitesi, tasarım olarak da oldukça şık bir tablette beraberiz. Tamamen metal kasasıyla gayet premium hissettiriyor. 8300 mAh batarya ve 35 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden bu adaptör çıkıyor. Batarya performansı olarak gündelik bir kullanımda ortalama 2 gün rahat götürüyor. Tamamen oyun odaklı kullanımda da 7-8 saat ekran sürelerini rahatlıkla görebiliyoruz. Batarya performansı 10.000 bandında bir tablet için kesinlikle yeterli diyebilirim. 8'li stereo hoparlörle beraber oyun oynarken, video, dizi film izlerken vermiş olduğu deneyim çok başarılı. Ses kalitesi anlamında uygun fiyatlı tabletler için de en sağlam cihaz diyebilirim. Ve klavyeli kılıfı da kesinlikle ucuz, kalitesiz değil. Burada hissiyatı güzel ve gayet kaliteli bir klavye kullanılmış. Üçüncü sırada bütçem 13 ile 15.000 bandında ve benim birinci odağım performans. Performans anlamında alabileceğim en güçlü tableti en ucuza istiyorsam bu noktada Xiaomi Pad 7'yi görüyoruz. 11.2 inç IPS bir panelle gelirken burada neredeyse 4K bir çözünürlük, HDR10 Plus, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojileri görüyoruz. Ekran kalitesi olarak bu fiyat bandındaki en sağlam tabletlerden biri. 144 Hz tazeleme ile beraber de günlük kullanımda yağ gibi akan bir tablet ve 800 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Boyutuna oranla parlaklık çok yeterli. Ekran kalitesi anlamında kesinlikle memnun kalacağınız bir tablet. Donanımda Android tarafında bu fiyat bandının en güçlü işlemcisini Snapdragon 7 Plus Gen 3'ü görüyoruz. 8 GB RAM, 256 GB depolama ile beraber geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda düşük ayarlar 90 FPS rahat veriyor. Genel olarak oyunlarda donma, takılma, ara FPS düşüşleriyle karşılaşmıyoruz. Oldukça stabil ve iyi bir performans veriyor. Bu fiyatlarda oyun için bir tablet alacaksak Xiaomi Pad 7 mükemmel bir seçenek diyebilirim. Kamera kısmında ana kamera 13 megapiksel f2.2 diyaframa sahip. Ön kamerada 8 megapiksellik f2.3 diyaframı görüyoruz. İki kamerayla da Full HD 30 FPS videolar çekebileceğiz. Bu fiyatlarda bir tablette kameradan çok bir şey
beklememek gerekiyor. Batarya kısmında 8850 mAh batarya 45 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor ve kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığını söyleyeyim. Batarya performansı olarak ortalama bir kullanımda 2 güne kadar götüren bir tablet. Dörtlü stereo hoparlör sistemiyle de oyun oynarken, içerik tüketirken seslerin nereden geldiğini çok net şekilde anlayabiliyoruz. Ses kalitesi olarak da bu fiyatlardaki en sağlam cihazlardan diyebilirim. Malzeme kalitesi olarak da tamamen alüminyum kasası cihazı biraz daha premium seviyeye getirmiş ve 6.2 mm kalınlık 500 gramlık ağırlığıyla da boyutunu oranlayınca ağırlık olarak da ortalama diyebilirim. Tasarım olarak da Xiaomi Pad 7'yi ben gayet beğendim. 4. sırada Tab S10 Lite'ı görüyoruz. 10.9 inç QHD Plus 228 ppi ve 90 Hz bir panelle gelirken 600 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Ekran kalitesi 10.000 bandında bir tablete göre gayet yeterli diyebilirim. Burada zaten S9 FE'de kullanılan ekran direkt olarak S10 Lite'da da kullanılmış. Donanımda Exynos 1380'i görürken 6 GB RAM 128 GB depolama ile beraber geliyor. Oyunlarda en düşük ayarlar 60, yüksek ayarlarda da 40-45 FPS'i rahat veriyor. Ve bu tabletin en önemli artılarından S Pen'le beraber gelmesi. Aslında bu tablet sadece S10 Lite değil, uygun fiyatta S9 FE kalemiyle beraber gelmesiyle özellikle öğrenciler için alınabilecek en ucuz tableti istiyorsak S10 Lite bu noktada çok mantıklı. Batarya tarafında 8000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğini görürken Android 15 ve One UI 7.0 ile beraber geliyor ve 7 yıl Android 7 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Arka tarafta tekli bir kamerayı görüyoruz. 8 megapiksel ve 4K 30 FPS desteğine sahip. Ön tarafta da 5 megapiksel Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Tamamen metal kasası ve şık tasarımıyla da premium bir tablet gibi hissettiriyor. 15.000 sınırında bir bütçeyle alınabilecek en sağlam tabletlerden Honor Pad 10'u görüyoruz. 12.1 inç QHD Plus IPS bir panelle gelirken DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsayan 1 milyar renk gösterebilen 500 nit maksimum parlaklığa sahip mükemmel bir ekranla karşılaşıyoruz. Bu fiyat bandında hem büyük ekranlı hem de kaliteli bir ekran istiyorsak Honor Pad 10 en mantıklı seçenek. Donanımda Snapdragon 7 Gen 3'ü görürken 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile beraber geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda 60 FPS'i rahat alabiliyoruz. Ve bu tabletin en önemli noktalarından biri de kesinlikle hoparlör performansı. Honor burada altılı stereo hoparlör sistemine yer vermiş. Hem ses kalitesi hem de ses yüksekliği olarak da bu fiyat bandındaki en sağlam tablet. Android 15 ve MagicOS arayüzü ile gelirken 3 yıl Android, 3 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. 10.100 mAh batarya ve 35 Watt hızlı şarj desteği ile gelirken kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığını da söyleyeyim. 5. sırada özellikle öğrenciler için kalemiyle gelen şık tasarımı, performansı ve ekran kalitesiyle de 15-20 bin bandında Android tarafındaki en sağlam tablet yani Tab S10 FE'yi görüyoruz. Şimdi ilk olarak kutu içeriğiyle başlayalım. İlk olarak tabletimiz, ardından S Pen, yanında da ufak bir zarf bizleri karşılıyor. Zarfın içinde de Type-C şarj kablosu ve hızlı başlangıç kılavuzları dışında herhangi bir şey çıkmıyor. Tasarım olarak baktığımda da hem dış görünüş hem de malzeme kalitesi anlamında oldukça premium bir tablette karşı karşıyayız. 6 mm kalınlık ve 497 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla gerçekten ince ve ağırlığı da kasaya oranla oldukça dengeli bir tablet. Elde tutarken kesinlikle hafif hissettiriyor. 10.9 inç QHD Plus TFT ve 90 Hz'lik bir ekran burada kullanılmış. Ekranda renkler, canlılık yeterli seviyede, görüş açıları ve kontrast oranı yönünde de bu fiyat bandı için gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve 800 nit maksimum parlaklıkla dışarıda güneşli havalarda veya kapalı ortamlarda evde kullanırken de ekranın parlaklığı fazla yeterli. Burada Galaxy A56'da da gördüğümüz 4 nanometre Exynos 1580'i görüyoruz. 8 ve 12 GB'lık iki farklı RAM, 128 ve 256 GB'lık iki farklı depolama ile geliyor. Performans olarak günlük kullanımda arayüzde, menüde yağ gibi akan bir tablet. Uygulama açılış hızları gayet yeterli. Oyunlarda da PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda en düşük ayarlar 90 FPS, yüksek ayarlarda da 60 FPS'i rahat görüyoruz. S Pen'le beraber de S10 FE ile not tutmak, çizim yapmak, tepkisellik anlamında gayet iyi bir deneyim sunuyor. Buradaki 90 Hz'lik ekranla da gecikmesiz bir deneyim verdiğini söyleyeyim. Yapay zeka tarafında da Circle to Search gibi özellikleri yine kullanabiliyoruz.
görüyoruz. Batarya tarafında da 8000 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Batarya performansı olarak 90 Hz'de ortalama 9 saat ekran sürelerini rahat veriyor. Ama adaptör kutudan çıkmıyor. S10FE ile uyumlu Samsung'un 45 Watt'lık orijinal adaptörünün linkini de yine açıklama ve yorumlara koyarım. Kamera tarafında arka kamera 13 megapiksel f2.0 diyaframa sahip. Ön tarafta da 12 megapiksellik f2.4 diyaframlı Full HD 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS çekimler yapabileceğiz. Kameralar bir tablete oranla yeterli. Hoparlör tarafında da stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 6'ya ve Bluetooth 5.3'ü görürken güvenlik kısmında da yüz tanıma ve güç tuşunda parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Parmak izi okuyucu da gayet stabil ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Suya ve toza karşı da IP68 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Son sırada 15-20 bin bandında ben alabileceğim en uzun ömürlü tableti istiyorsam bu noktada benim de favorim kanalda incelemesi de olan iPad A16'yı görüyoruz. Tasarım daha da sadeleşmiş. Buradaki iPad yazısı da kaldırılmış. Ekran tarafında da çerçeveler çok az incelmiş durumda. Bu sayede ekran boyutu 10.9 inçten 11 inçe çıkmış. Malzeme kalitesi olarak da yine oldukça premium bir cihaz. Tamamen alüminyum bir yapıyla geliyor. 7.7 mm kalınlık ve 477 gramlık bir ağırlığa sahip. Çünkü burada Apple'ın A16 yongasını görüyoruz. iPad 10. nesilde A14 vardı. 2 nesil atlamış durumdayız ama uygun fiyatlı bir tablet olduğu için Apple burada Apple Intelligence desteğini getirmeyi tercih etmemiş. Zaten PUBG'de, Call of Duty Mobile'de oyun adeta akıyor. Normalde bu tablet 120 FPS'i de destekleyebilecek bir cihaz. Ancak burada ister 90 ister 200 FPS versin. Ekranımız 60 Hz olduğu için deneyim olarak bize bir katkısı olmayacak. O yüzden ayarlarda 90'da 120 FPS'te yok. Ama oyunlarda ben hiçbir şekilde FPS drop'u nadir bile olsa kasma donma yaşamak istemiyorum diyorsanız iPad 10 şu anki fiyatıyla 15-20 bin bandının alınabilecek en mantıklı tabletlerinden biri. Ekran tarafında 11 inç QHD Plus 264 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı gayet iyi seviyede ve 500 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu kez HDR10 desteği de geldi. 500 nit parlaklık gayet yeterli. Şu anda tableti kullanmaya başladıktan sonra 60 Hz'e eğer iPad Pro'ya geçmezsem alışacağım gibi. İşlemci çok güçlü olduğu için akıcılık biraz geride kalsa da tepkisellik tarafından kurtarıyor ve A16'nın yanında bu kez 4 GB değil 6 GB RAM ile beraber geliyor. Hemen bir parmak izine de bakalım. Evet, parmağı dokundurduğum anda ekran kilidinden hızlıca kurtuluyoruz. Hoparlör tarafında bir tane altta bir tane üstte olacak şekilde 2 adet stereo hoparlörlere yer verilmiş. Arka tarafta tekli bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 12 megapiksel f1.8 diyaframa sahip. Bu kamerayla beraber 4K çekimler yapabileceğiz. Fotoğraf çekim kalitesine bakarsak evet şu anda iPad'in kutusunu çektim. Detaylar gayet net gözüküyor. Renkler ve canlılık da gerçeğe yakın. Video tarafında da 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. Titreşimleri engelleme, stabilizasyon tarafına detaylı incelemede bakacağız. Ön tarafta da 12 megapiksel f2.4 diyaframlı bir kameraya yer verilmiş. Kablosuz bağlantılarda da Bluetooth 5.2'den 5.3'e yükselmiş durumda. Açıkçası genel anlamıyla baktığımda en büyük yenilikler bunlardı. Dostlar şimdi son bir değerlendirme yaparsam eğer bütçem çok yüksek değil 10.000 sınırında ve oyun için bir tablet istiyorsam PocoPad en mantıklı seçenekken ben daha çok video, dizi, film izlemek, ders çalışmak, not tutmak için bir tablet alacağım. Klavyeli kılıfıyla gelsin, kaliteli ekranı olsun, iyi bir bataryayla da beni en az 2 gün götürsün diyorsan HonorPad 9 bu noktada çok mantıklı. Ama benim birinci odam performans ve 10.000 ile 15.000 bandında alabileceğim en performanslı tableti en ucuza istiyorsam Xiaomi Pad 7 15.000 TL altı bütçeyle tartışmasız en iyisi. Fakat yine 15.000 sınırında benim için birinci odak içerik tüketmek, dizi film izlemek, ders çalışmak, not tutmak, aynı zamanda büyük ekranlı ve kaliteli bir hoparlör istiyorsam HonorPad 10 bu noktada en iyisi. Bütçem 15 ile 20.000 bandında, öğrenciyim, kalemiyle gelsin, kaliteli ekranı ve uzun ömürlü bir tablet istiyorsam Tab S10FE bu noktada çok mantıklı. Fakat ben bu bütçelerde alabileceğim en uzun ömürlü tableti istiyorum. Performansı ve ekran kalitesiyle de üst segment bir tablet gibi hissettirsin diyorsan iPad A16 benim bu listede favorim. Açıkçası listeyi de genel olarak değerlendirirsem 10.000'den 20.000'e kadar performansı, ekran kalitesi, bataryası ve hoparlör deneyimiyle bu 4 noktada en sağlam tabletleri inceledik. Eğer bütçeniz bu aralıkta ve bir tablet
alacaksanız bence bu liste dışında başka hiçbir tablete bakmayın. Çünkü aynı zamanda hem fiyat hem deneyim hem de uzun ömürlülük tarafında en iyilerden bahsettim. Bu tabletlerin hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Ve bu serinin devamı için de alt taraftan beğenip abone olup zil açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Serinin devamı da tabii ki size bağlı. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.